Hepimizin hayalini kurduğu o çekici insan tipi var, değil mi? Ama gerçek çekiciliğin kaynağının sadece dış görünüşte olmadığını biliyor musunuz? Hepimiz başkalarına ilham veren, onları kendilerine hayran bırakacak bir çekiciliğe sahip olabiliriz. Peki bu çekiciliği nasıl keşfederiz? Hayatımıza nasıl dönüştürücü alışkanlıklar ekleriz? Bugün Stoacı felsefeye dayalı 7 alışkanlıkla hem dış hem iç çekiciliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi keşfedeceğiz. Gerçekten çekici olmak, geçici ve yüzeysel bir anlam taşımaz. Başkalarını enerjinizle, karakterinizle ve ruhunuzdaki ateşle çekmek asıl çekiciliğin kaynağıdır. Çekicilik, giydiğiniz kıyafetler ya da sergilediğiniz dış görünüşle ilgili değildir. Gençlik, güzellik ya da modayla da alakalı değildir. Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, gerçek çekicilik disiplin, dayanıklılık ve kendine hakim olma yoluyla oluşur. Kendine hakim olamayan bir insan özgür değildir. Bu içsel hakimiyet, dışarıya doğru yayılan bir uyum ve çekiciliktir. Gerçek şu ki hepimizde dönüştürülebilir bir takım alışkanlıklar var. Çoğu zaman kendimiz bunların farkında değiliz. Değiştirebileceğimiz alışkanlıklar sizi sadece daha çekici yapmakla kalmayacak. Hayatınızı içeriden dışarıya doğru yeniden şekillendirecektir. Peki nedir bunlar? İlk önce öz denetiminizi geliştirin. Arzular üzerindeki hakimiyetin sanatını öğrenin. Kıyılarını aşan ve kaos yaratıp yıkıma yol açan bir nehir düşünün. İşte bu, dürtüleri tarafından yönetilen bir insandır. Kaotik, yıkıcı ve öngörülemez. Fakat aynı nehri yönlendirip etrafındaki her şeye güç veren kişi, kendini kontrol etmeyi başarmış kişidir. Marcus Aurelius bize, zihnimiz üzerinde gücümüz olduğunu hatırlatıyor, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark ettiğinizde, gerçekten çekici olmak için gereken gücü bulacaksınız. Duygularınızı ve arzularınızı kontrol etmelisiniz. Bu, zayıflıklarınızı tanımak demektir. Sizi yoldan çıkaran tetikleyicileri tanıyıp, onları disiplinle evcilleştirmek gerekir. Konuşmadan önce küçük bir duraklama yapın. Öfke ve şımarıklık sizi baştan çıkarmak istediğinde hayır demeyi öğrenin. Her eylemde kısıtlama zamanla iç disiplininizi keskinleştirir. Soğukkanlılığınız manyetik hale gelir ve başkalarını sakin ve kararlı yapınıza çeker. Anında tatmine direnebilen ve ilkeli bir şekilde davranabilen bir insan, başkalarının görmezden gelemeyeceği bir güç yayar. Zorlukla kucaklaşın, denemelerle güç kazanılır. Hayran olduğunuz insanları düşünün. Onlar zorluğun ilk belirtisinde yıkılanlar mı, yoksa fırtınada dik duran, bükülüp asla kırılmayanlar mı? Zorluk karakteri ortaya çıkarır. Stoacılar acı çekmenin bir lanet değil, bir öğretmen olduğunu savunur. Seneca, zorlukların zihni güçlendirdiğini, tıpkı emeğin bedeni güçlendirdiği gibi söyledi. Her aksilik, her hakaret, her hayal kırıklığı dayanıklılığınızı kanıtlama fırsatıdır. Hayat sizi test ettiğinde geri çekilmeyin, rahatsızlıkla kucaklaşın. Üstesinden geldiğiniz her zorluk karakterinize bir kat çelik ekler. İnsanlar güce çekilir. Sığ kibir cesaretine değil. Hayatın zorluklarıyla yüzleşmiş ve daha güçlü çıkmış birinin sessiz, sarsılmaz özgüveni çok daha etkileyicidir. Kendinizi zorlukları bir hediye olarak görmeye alıştırın. Rahatsızlıktan korkmayı bıraktığınızda kırılmaz olursunuz ve sakinliğini koruyan birinin onuru kadar çekici hiçbir şey yoktur. Amacınız olsun ve eylemlerinizi değerlerinizle uyumlu hale getirin. Neden buradasınız? Bu engin ve öngörülemez dünyadaki rolünüz nedir? Yönü olmayan bir insan, denizde sürüklenen bir gemi gibidir. Oysa amacını bilen bir kişi, bir deniz feneri gibi parlar ve çevresine güven ve hayranlık uyandırır. Stoacılar, amacın doğa ve akıl doğrultusunda yaşamakta olduğunu savunur. Her şeyde erdem için çabalamak, doğru eylemler gerçekleştirmek demektir. Marcus Aurelius, bir iyi insanın ne olması gerektiği üzerine tartışarak zaman kaybetmemenizi tavsiye etmiştir. Bir amaç için yaşamak, günlük eylemlerinizi en yüksek değerlerinizle uyumlu hale getirmeyi gerektirir. Bu, önemsiz dikkat dağıtıcı şeyleri reddetmek ve gerçekten önemli olana odaklanmak anlamına gelir. Bu yol, cesaret, dürüstlük ve derin düşünmeyi gerektirir, ancak bu şekilde yürürken başkalarını kendinize çekersiniz.
Netlik ve kararlılıkla, niyetle yaşadığınızda bir işaret fişeği gibi olursunuz. İnsanlar doğal olarak yönü ve bütünlüğü bünyesinde barındıranlara çekilir. Şefkat uygulayın. Güç ve nezaket gerçek anlamda soğuk veya mesafeli değildir. Aksine sıcak, şefkatli ve derin bir doğaya sahiptir. İnsani şefkat uygulamak başkalarına üstünlük kurmak değil, paylaşılan insanlık üzerinden bir bağ kurmak anlamına gelir. Marcus Aurelius, sabah kalktığınızda hayatta olmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu hatırlamamızı öğütler. Bu düşünceyi, sevmenin tadını çıkarmak, romantik bir aşkı değil, evrensel bir sevgiyi ifade eder. Kusurlarına rağmen insanlığa duyduğumuz sevgi, şefkatli olmak, zayıf olmak veya başkalarının sizi ezmesine izin vermek anlamına gelmez. Şefkat, birisinin konuştuğunda onu dikkatle dinlemek, tökezlediklerinde yardım etmek ve başarısız olduklarında affetmektir. Bencilliğin egemen olduğu bir dünyada şefkat gösteren bir kişi nadirdir ve buna karşı konulmaz bir çekiciliğe sahiptir. Şefkat, kontrollü güçtür. Misilleme yapabileceğiniz bir durumda merhamet etmeyi seçmek, kendi gücünüzü bilmek, fakat bunu başkalarını daha iyiye yönlendirmek için kullanmaktır. İnsanlar, sizin huzurunuzda değerli ve anlaşılmış hissettiklerinde, size hiçbir maddi mülkiyetin veya fiziksel güzelliğin başaramayacağı şekilde çekilirler. Az konuşun, daha çok dinleyin. Gürültüyle dolu bir dünyada amaçlı konuşan ve tüm dikkatiyle dinleyen kişi, sakinlik ve bilgeliğin bir simgesi haline gelir. Stoacılar, sessizliği anlamaya giden bir yol olarak kabul etmişlerdir. Sidiumlu Zeno, 2 kulağımız ve bir ağzımız var. Bu nedenle konuştuğumuzun 2 katı kadar dinlemeliyiz demiştir. Dikkatle dinlemek, başkalarına sözlerinin değerli olduğunu gösterir ve bu da güven ve saygı oluşturur. Bunlar, bir insanın aynı anda sahip olabileceği en manyetik özelliklerdendir. Daha az konuşmak, sözlerinize daha fazla ağırlık kazandırır. Boş gevezelikle zaman kaybetmek yerine, sessizliklere yer vererek amaçlı konuşursunuz. Bu, düşüncelerinizin derinlik ve etki taşımasına olanak tanır. Bu alışkanlığı her etkileşimde uygulayın. Konuşmadan önce bir an durun ve sözlerinizin gerçekten anlamlı bir katkı sağlayıp sağlamayacağını ya da yalnızca gürültüye katkıda bulunup bulunmayacağını düşünün. Bu sanatta ustalaşan kişi sessiz bir güç yayar ve başkalarını kendi varlığına çeker. Dışsal onaydan kopun. Bağımsızlık yoluyla özgürlüğü keşfedin. Gerçekten çekici olmak, başkalarının fikirlerinin zincirlerinden kurtulmakla başlar. Birçok insan hayatını dışarıdan gelen onay peşinde koşarak geçirir. Eylemlerini başkalarının beklentilerine uyacak şekilde ayarlar. Ancak bu ruhu zayıflatır ve insanı dışsal güçlerin kölesi haline getirir. Stoacı filozof Epikus, eğer dışarıdan bir şey tarafından acı çekiyorsanız, bunun aslında sizi rahatsız eden şeyin kendisi değil, o şey hakkındaki yargınız olduğunu öğretmiştir. Kendinizi sürekli olarak onay arayışından ayırın. Değerinizi alkışlardan değil, ilkelerinizden temellendirin. Öz saygıya dayanan bir bağımsızlık, güven ve özgünlük yayar. Kendinize şu soruyu sorun. Bunu değerlerimle uyumlu olduğu için mi yapıyorum, yoksa sadece onay almak için mi? Dürüstlükle hareket etmek sizi bir güç kaynağı haline getirir. Bu gücü temsil ettiğinizde başkaları doğal olarak size hayranlık duyar ve size çekilir. Bilgeliği amansızca takip edin, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin ömür boyu süren yolculuğu. Bilgelik bir varış noktası değil, ömür boyu süren bir yolculuktur. Bu yolculuk her adımda sizi daha iyi bir insan yapmaya yönelik bir süreçtir. Öğrenmeye ve kendinizi sürekli geliştirmeye adanmış bir kişi, başkalarına yadsınamaz bir manyetizma yayar. Seneca, yaşamınız boyunca öğrenmeye devam etmenizi tavsiye etti. Çünkü her yeni bilgi alçak gönüllülüğü getirir ve büyüme sürecini hızlandırır. Bilgelik peşinde koşmak yalnızca entelektüel bir büyüme değil, aynı zamanda duygusal ve ahlaki bir evrim sürecidir. Ne kadar çok öğrenirseniz,
o kadar daha derin bir anlayışa sahip olursunuz ve başkalarına da aynı yolu takip etmeleri için ilham verirsiniz. Bu içsel ışık gerçek çekiciliğin kaynağıdır. Çekicilik mükemmellikle ilgili de değildir. Kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmakla ilgilidir. Öz kontrol, dayanıklılık, amaç, şefkat ve bilgelik içten yayılan alışkanlıklardır ve bunlar başkalarını kendinize çeker. Epikus'un öğüdünü hatırlayın. Önce kendinize ne olmak istediğinizi söyleyin ve sonra yapmanız gerekeni yapın. Soru şu değildir: bu alışkanlıkları geliştirebilir misiniz? Soru şudur: hayatı yaşamaya değer kılan disiplini benimseyip amacı güderek ilerleyecek misiniz? Seçim sizin. Yola çıkarken güçlü kalın, odakta kalın ve unutmayın. Gerçek çekicilik içinizde başlar. Bu yolculukta her adım sizi daha güçlü, daha bilge ve daha çekici kılacaktır. Unutmayın, çekicilik sadece başkalarına değil, öncelikle kendinize karşı duyduğunuz saygının bir sonucudur. Bu yolculukta kendinize şefkat gösterin, sabırlı olun ve her adımda kendinizi daha iyi tanımaya odaklanın. Bu alışkanlıkları hayatınıza entegre ederek sadece daha çekici olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha mutlu, daha huzurlu ve daha anlamlı bir hayat yaşayacaksınız. Kendinize ve yolculuğunuza inanın. Bu arada abone olmayı, paylaşımımızı faydalı bulduysanız beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.